Şöyle içindeki üçgeni de çizeyim. Ben buradaki noktaya teğet çizecek olursam eğer, o zaman da sekant ve kosekantı bulmuş oluyorum. Buradaki üçgenleri ifade ettiğimde ben ON doğru parçasının burası kos alfa, şurası alfa açısıysa şurası da sin alfa olduğunu bildiğimden buranın sekant alfa, burası da S noktası olsun. Buranın da kosekant alfa olduğunu söyleyebilirim. Buraya alfa, şuraya da beta dersem burada hem küçük hem de büyük bir üçgen var. Onlar da OML ve OLN üçgenleri. Bunlar arasındaki benzerlik ilişkisini kuracak olduğumda OML'de beta'nın karşısındaki kenar kos alfa bölü hipotenüs 1 eşittir. Büyük üçgende buradaki beta buradaki beta'ya denk gelir. Buradaki beta'nın karşısı 1 ve hipotenüs de sekant alfa. O zaman ben buradan sekant alfayı çekecek olursam 1 bölü kosa olarak yazabilirim. Benzer şekilde buradaki üçgenden yola çıkacak olursam eğer buranın beta olduğunu, buranın alfa olduğunu söylerim. Buranın da sin A olduğunu biliyorum. Alfanın karşısı sin A, hipotenüs 1. Büyük üçgende eğer burası alfa olursa buranın da alfa olduğunu biliyorum. Alfanın karşısı 1. Hipotenüsün karşısı kosekant alfa. Buradan kosekant alfayı çekecek olursam eğer 1 bölü sin alfa olarak sonuca ulaşmış olurum. Evet. Burada sekant alfa ve kosekant alfaların hangi ifadelere eşit olduğunu ispatlamış olduk. Ve nereden geldiğini birlikte çözümledik. Birinci bölge durumlarını detaylıca inceleyecek olursak, ben buraya M noktası dersem, kosinüs x dersem buraya sin x diyeceğimi biliyorum. Eğer ben bu açıyı 90 eksi alfa olarak yazacak olursam ki ben buna pi bölü 2 eksi alfa da diyebilirim. O zaman 90 eksi alfa kadar kaydıracağım ve burada yeni bir üçgen oluşacak. Ve bu üçgenimde temsili çiziyorum. Şurayı alfa olarak çizdim. Kenarının sin x olduğunu biliyordum. Yani şurası. Buranın da cos x olduğunu biliyordum. O zaman benim buradaki t açım neye dönüşmüş oldu? Normalde ben buradaki m'yi x cinsinden cos x sin x olarak yazıyorken t'yi buradaki değerinden ötürü sin x cos x olarak yazıyorum. O zaman şunu söyleyebilirim. Ben herhangi bir kosinüs 90 eksi a açısını bulacaksam aslında sin alfa değerini bulmuş oluyorum. Aynı şekilde sinüs 90 eksi a açısını bulacaksam o zaman aynı şekilde
cosine değerini bulmuş oluyorum. Ve tabii ki bu ifadeler aynı şekilde tanjant 90 derece eksi alfa, kotanjant alfa, kotanjant 90 derece eksi alfa, tan alfa olarak da bulunmuş oluyor. Şimdi ikinci bölge durumunu inceleyecek olursak, onu da maviyle yazalım. Tekrardan birinci üçgenimizi referans alıyoruz. Burada iki durum ortaya çıkıyor. Birinci durum 90 artı alfa. İkinci durumda 180 eksi alfa. İkisi de ikinci bölgeye tekamül ediyor. Şimdi birinci bölge kısmında 90 artı alfa olarak ben bu üçgenimi çizecek olursam ve aynı şekilde şu kısımda alfa olmuş oluyor. Ve bu üçgenimin burası sin x. Tabii ki bunu alfa dediğim için buralar alfa olmak zorunda. Pardon. Burası sin alfa ve burası da cos alfaydı zaten. Ben bu noktaya U noktası dersem burası eksi sin A ve cos A olarak yazılmış olacak. Şimdi birinci durumdaki üçgene göre karşılaştıracak olursak eğer 90 artı alfa durumunda kosinüs tekrardan sinüse değişti ve bu defa eksi sin alfa olarak çıktı. Sinüs de bu defa kos alfa olarak çıktı. Bunları birinci üçgene göre yani M noktasına göre karşılaştırıyoruz. Daha sonrasında bunların tanjant değerlerine bakacak olursak eğer tanjant 90 artı alfa isim değiştirecek. Tekrardan kotanjant eksi kotanjant alfa kotanjant 90 artı alfa eksi tanjant alfa. Şimdi de 180 eksi alfalı olan bölümü yapalım. Onu da yeşille çizeyim. Bu defa üçgenim 180 olacak şekilde çizilmiş oldu. Ve karşılaştırmamı her zaman birinci üçgene göre yapıyorum. Bunu unutmayın. Buradaki noktama da x noktası diyeyim. Ben bu x noktasının buranın sin alfa, buranın kos alfa olduğunu biliyorum. Nasıl yazarım? Eksi kos alfa, sin alfa olarak yazmış oldum. Ve bu durumu birinci üçgene göre değerlendirecek olursam onu da yazalım. Cos 180 eksi alfa eksi kos alfa olarak çıktı.
sin 180 eksi alfa sin alfa olarak çıktı. Bakın. Görüldüğü gibi. Tanjant 180 eksi alfa eksi tanjant alfa olarak çıktı. Ve kotanjant 180 eksi alfa eksi kotanjant alfa olarak çıktı. Biz birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölgede sinüs ve kosinüsün değerlerinin neler olduğunu söylemiştik. Eksi veya artı, pozitif veya negatif olduklarını zaten ifade etmiştik. Onun haricinde tanjant ve kotanjant hakkında yorum yapmadık ama sizler şunu biliyorsunuz ki tanjant alfa sin alfa bölü kos alfa. Kotanjant alfa da kos alfa bölü sin alfa. O zaman ben sinüsün veya kosinüsün pozitif ve negatif değerlerinden etkilenmiş olacağım. İkisinden biri negatif olursa benim tanjant alfam ve kotanjant alfam da eksi olarak sonuç bulacak. Ama eğer ikisi de eksi olursa ki o da üçüncü bölge, ikisi de negatif olduğu için tanjant ve kotanjant değerleri pozitif değer alıyor. Yani tanjant ve kotanjant değerleri hem birinci bölgede hem de üçüncü bölgede pozitif değer alıyorlar. Şimdi üçüncü ve dördüncü bölgelerdeki üçgen durumlarını da ifade edelim. Devam edelim. Üçüncü bölge için de aynı şekilde iki tane durum var. Bunlar 270 eksi alfa ve de 180 artı alfa. Üçgenlerimizi çizelim. Bu ifade 180 artı alfalık bir ifade. Ve ben bu ifadede buraya y dersem buranın eksi cos alfa ve bu yüksekliğin de eksi sin alfa olduğunu biliyorum. Yani şimdi karşılaştırmanı yazacak olursam 180 artı alfa için. Kosinüs 180 artı alfa ifadesinden eksi kosinüs alfa olarak sonucu buluyorum. Sinüs 180 artı alfa ifadesinden eksi sin alfa olarak sonucu buluyorum. Eksi eksi olduğu için 180 artı alfa ifadesinden tan alfa kotanjant 180 artı alfa ifadesinden kotanjant alfa olarak sonuçlarımı bulmuş oldum. Şimdi ben bu üçgenimi 270 eksi alfa cinsinden yazacağım. Onu da çizeyim. Buradaki noktaya da V noktası diyelim. Ve bu V noktası eksi sin alfa eksi cos alfa değerini almış oldu. Birinci üçgene göre tekrardan değerlendirecek olursam ben bu V noktasını şu şekilde yazıyorum. Kosinüs 270 eksi alfa eşittir eksi sinüs alfa. Sinüs 270 eksi alfa eksi kosinüs alfa. Kotanjant 270 eksi alfa. Tanjant alfa. Tanjant 270 eksi alfa. Kotanjant alfa olarak sonuç buldu. Dördüncü bölge için durumları inceleyecek olursak burada da iki durum var. 360 eksi alfa
ya da 270 artı alfa. Biz burada 360 eksi alfalı durumu inceleyeceğiz. Ve ben buradaki noktaya F noktası diyeyim. Bu F noktası şu ismi almış oluyor. Kosinüs alfa eksi sinüs alfa. O zaman şu dönüşümü yapabiliyorum. Kosinüs 360 eksi alfa sinüs 360 derece eksi alfa eşittir. Sinüs alfa eksi sinüs alfa. Tanjant 360 derece eksi alfa eşittir. Eksi tanjant alfa. Kotanjant 360 derece eksi alfa eşittir. Eksi kotanjant alfa. Diğer bir durumda 270 artı alfalık olan bir üçgende onu da çizeyim. O da şurası olsun. Bu noktaya da G noktası diyeyim. Ve bu durumda da sin alfa eksi cos alfa olarak isim almış oldum. Yazacak olursam eğer kosinüs 270 artı alfa eşittir sinüs alfa. Sinüs 270 derece artı alfa eşittir eksi kosinüs alfa. Tanjant 270 derece artı alfa eşittir eksi kotanjant alfa. Kotanjant 270 derece artı alfa eşittir eksi tanjant alfa olarak sonuç bulmuş oldu. Bu işlemlerin mantığını öğrendik. Örneğin soru içerisinde size kosinüs 120'yi sorarsam, o zaman şu iki yöntemi yapabilirsiniz. Birincisi kosinüsün 90 artı 30 derece olduğu ifade. Diğeri de kosinüsün 180 eksi 60 derece olduğu ifade. Şimdi ben bu durumu 90 derece olduğu için kosinüsümü sinüse çevirerek yapıyorum. O zaman da benim değerim burası ikinci bölge olduğu için ikinci bölgede normalde kosinüs eksi işareti aldığı için eksi işaretimi belirledim. Kosinüs sinüse çevriliyor. Sin 30 olarak bulunmuş olunuyor. İkinci durum için baktığımızda 180 derecelik ifadelerden o zaman kosinüsüm sinüse çevrilmiyor. Kosinüs olarak çıkıyor. Ama işaretim eksi olduğu için eksi kosinüs 60 olarak sonucu bulmuş oluyorum. Şimdi sin 30'u ben nereden bulacağım? Eğer aklıma gelmiyorsa ne yapacağım? Bir tane dik üçgen çizeceğim. Bunlar en çok karşınıza çıkan örnekler ve bu dik üçgende ben şunu öğrendim. Burası 30 derece ise, burası 60 derece ise, burası x kadarsa burası 43x kadar, burası da 2x kadar. Sin 30 dediğim ifade karşı bölü hipotenüs olduğu için x bölü 2x'ten yani 1 bölü 2 sonucunu bulmuş olurum. Ama önde eksi olduğu için benim sonucum eksi 1 bölü 2 olarak çıkmış olur. Cos 60'tan çözecek olursam tekrardan benzer bir ifade olarak çiziyorum. Burası x, burası 43x, burası da 2x ise 60 cos 60 kosinüs x bölü 2x. Bu defa 60 derece olan
açımın komşusuna bakıyorum. 60 derece olan açımın komşusu x kenarı. O yüzden x bölü hipotenüs 2x. Eksi ifadem vardı, onu başa alıyorum. Yani sonuç tekrardan eksi 1 bölü 2 olarak çıkmış oluyor. Evet, bu ders anlatacaklarım bu kadardı. Buraya kadar anlamadığınız bir kısım varsa tekrar anlatabilirim. Onun haricinde fizikten madde ve özellikleri konusundan dersimize devam edeceğiz.